Değerli arkadaşlar, yeni bir bölümden herkese merhaba. Bildiğiniz gibi daha önceki bölümlerde evrensel yaşam ve astroloji derslerini anlatmaya devam ediyorduk ve hayatın metafiziksel bir yapısından sizlere bahsettik. İşte bu hayatın metafiziksel yapısıyla alakalı bilgilerin en çok bize deyimsel olarak sunulduğu alan Kur'an-ı Kerim ve orada o deyimsel anlamlar hayatın metafizik yapısından bize bahsediyor. Ancak leduni olarak bahsediliyor. Gelin bu güzel manzara eşliğinde leduni anlamda incelediğimizde vicdan konusunun leduni ve metafiziksel yapısına gelin hep birlikte ele alalım. Değerli arkadaşlar, bugün ele alacağım konu vicdanın mekanizmaları. Evet, vicdanın mekanizmaları olur mu? Vicdan vicdandır diyebilirsiniz ama vicdanın bir işleyiş yapısı var. Vicdan öyle sadece birisine şefkat göstermek ya da acıma hissi duymakla ilgili değildir. Ve kainatın bütün sırrı aslında bu vicdanda yatar. Çünkü her insanın kalbinde Yaradan'a bağlı kırmızı bir telefon olur. Ve sen bu kırmızı telefonu ne zaman kaldırsan Yaradan'la irtibata geçebilirsin. Hani Allah Kur'an'da diyor ya, ben size şah damarınızdan daha yakınım diye. İşte her insan vicdanındaki bu kırmızı telefonu kullanaraktan Yaradan'la temasa geçebilir. Önemli olan şudur ki samimiyet. Samimiyetin inanç sistemimizdeki karşılığına da ihlas deniliyor değerli dostlar. İşte daha önceki videolarda bahsettiğim esma sistemini kullanırken ihlaslı olmak, yani samimiyetli olmak bundan dolayı önemlidir. Bugün bu vicdan mekanizmalarının sisteminden bahsetmeden önce bu konuyu biraz şu şekilde açıklamak istiyorum. Kur'an'da geçen peygamberler, peygamberlerin isimleri ya da orada gördüğünüz her türlü isim aslında insan ve kainata ait bir nevi hissiyatı bize anlatıyor. Zaten bu hissiyata aslında ilmi ledün deniliyor. Yani görünenin arkasındaki durumu anlamak için kullanılıyor. Bu deyimsel manalar bir takım olaylar üzerinden insanın mizacına ifade edebilmek için belli sembolizasyonlarla kutsal kitaplarda, özellikle Kur'an-ı Kerim'de insanlara aktarılmıştır. Buraya dikkat edin, belli olaylar üzerinden size aslında deyimsel manalar anlatılıyor demek istiyorum. Ve bu deyimsel manalar özellikle bir dilden başka bir dile çevrilirken maalesef kayboluyor. Örneğin siz Türkçe'de bir deyim düşünün. Bu deyim ayağını yorganına göre uzat deyimi olsun. Siz bu deyimi bir İngiliz'e söylediğiniz zaman değerli dostlar, İngiliz bu cümleyi duyduğunda ayak ve yorgan ilişkisi kuracak. Diyecek ki bu konu ayak ve yorganla ilgilidir. İşte yorganın çeşitlerini düşünebilir, ayağı düşünebilir ya da uykuyla alakalı bir şey düşünebilir. Oysa ki bizim dilimizde ayağını yorganına göre uzat deyimi kişinin bütçesine göre hareket etmesi anlamına geliyor. Yani siz birine ayağını yorganına göre uzat dediğinizde bütçene göre hareket et demiş oluyorsunuz. İşte bunun gibi deyimsel manalar zaman içerisinde çevrilirken ya da bir dilden bir dile aktarılırken anlamlarında kaymalar oluyor. Ve bir müddet sonra bu deyimsel anlamdan uzaklaşılıp gerçek anlatılmak istenen konunun dışında başka durumların anlatılmasına sebep oluyor. Mesela işte bizim dinimizde el kelimesi, yani Kur'an'da geçen el kelimesi hiçbir zaman birinci dereceden el anlamına gelmez. Kaynaklar anlamına gelir. Mesela işte hepiniz bilirsiniz, Tebbet suresi vardır. Orada Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da diye bir ifade vardır. Oradaki Ebu Leheb adamın adı değildir. Eğer bana inanmıyorsanız kaynaklara bakın, adamın adı Ebu Leheb değil, Abdüluzza. Ve adamın adı Ebu Leheb olmadığı için Ebu Leheb kelimesi bile, yani o adamın ismi bile deyimsel olarak bir şey ifade ediyor. Yani neyi ifade ediyor?
her yerde eli olan siyasi karakteri, kişiliği ifade ediyor. Yani bu taşın altından da bu adam çıktı dersiniz ya, işte bu taşın altından da bu adamın eli çıktı anlamında. Yani siyasi politik bir kişilik var ortada ve o siyasi politik kişilik ne yapıyor? Her taşın altından eli çıkıyor. Yani kaynakları çıkıyor. Yine o surenin devamında şimdi lobi faaliyeti yapıyor anlamına geliyor. Yine el kelimesine baktığımız zaman Allah'ın eli onların eli üzerindedir diye bir ayet görürsünüz. Ya da hırsızlıkla alakalı konularda elin kesilmesiyle alakalı konuları vardır. İşte oradaki ellerin hepsi kaynak anlamına geliyor. Yani siz hırsızın elini kesin, sakat bırakın anlamında değil, hırsızlığın önünü alın anlamında kullanılıyor. Yani adama iş verin, aş verin, çalışmasını sağlayın ya da işte evinizin kapısını kilitleyin, kamera sistemi kurun ya da artık hani önlemlerinizi alın. Gerekli kaynaklar anlamına geliyor. İşte bu gerekli kaynaklar kelimesini deyimsel manadan almayıp sen kalkıp bunu olduğu gibi alırsan adamın elini kesersin. Ondan sonra oradaki geçen karakterlerin hepsine sadece gerçek anlamda kullanırsın ve somut bir anlam kavuşturursun ve yanlış anlaşılan bir din ve bir inanç sistemi haline gelirsin. Sen o dinle, inanç sistemiyle mutlu olman gerekirken mutsuz ve hatta fıtratına aykırı bir yaşam sürmeye başlarsın. Sonra da sorgularsın. Bu din, biz buna inanıyoruz, burada böyle yazıyor, bize bir cennet vaat edilmiş ama burada bir gariplik var, bir anormallik var diye sorgulamaya başlarsın. İşte buradaki asıl temel problem değerli arkadaşlar, sizlerin ya da bizlerin Kur'an-ı Kerim'i anladığımız kaynakların bize aktarılırken tarih içerisinde bu deyimsel anlamlardan uzaklaşıp anlamların kaybolması. Şu andaki Kur'an-ı Kerim mealleri, tefsirleri ki ben 26 çeşit tefsir, 32 çeşit mealle incelemiş bir insanım. Kütüb-i Sitte'nin tamamını incelemiş bir insanım. Aklınıza gelebilecek birçok dini kaynağı birebir okumuş bir kişiyim. Bunların hepsine baktığımız zaman en basitinden meallerin ve tefsirlerin yapımına baktığımızda Ragıb el-İsfahani'nin kaynak kullanıldığını görürüz. Ve Ragıb el-İsfahani 800'lü yıllarda aşağı yukarı yaşamış bir adam. Yani Peygamberimizden çok çok sonra yaşamış bir adam. Yani bugün 200 yıl önceki kelimeyi bile duyduğumuzda ne anlama geldiğini tam anlayamıyoruz. Mesela Cumhuriyet döneminde yaşamış Ahmet Vefik Paşa'nın bir şeyi vardır, bir kelimesi, cümlesi. İnsan uzun uzun düşünüyor. Çünkü bir sürü Arapça, Osmanlıca kelimeler var. Diyor ki işte insan dünyada kendi nefsini sevdiğinden saireye, teaddiyeye mail ise de umumun hayrını istediği için kendi nefsini dahi kayırmış olur. Asıl insaniyet de onda bulunur diyor. Şimdi gelin bakalım hadi bu kelimenin, bu sözcüğün içinden çıkın. İşte o dönemdeki kullanılan kelimeler, cümleler o dönemdeki insanlara anlatıldığında onlar anlıyorlardı. Çünkü onlar için o cümlenin bir ifadesi vardı. Ayağın yorganına göre uzat cümlesinin nasıl bizim için şu anda bir anlamı varsa o zaman da onun bir anlamı vardı. Ve o insanlar anlıyordu. Daha sonraki dönemlerde özellikle Harre olayı denilen bir olay var. O Harre olayında zaten hadislerle ilgili mesnet ve ravi zinciri kopuyor ve o Kur'an'ı doğrudan o deyimsel manalarıyla anlayan birçok insan Harre olayında katlediliyor. Hatta zalim Haccac denilen bir adam Kabe'yi mancınıklarla yıkıyor. Bununla ilgili tarihsel olaylar var. Yani Sıffin Savaşı'ndan falan bahsetmiyorum. Bu olaylar tamamen es geçiliyor, üstü kapatılıyor ve doğrudan daha sonraki, çok sonraki dönemlerde yapılmış mealler, tefsirler ya da anlayışlarla bir din anlatımı ortaya çıkıyor ve baktığınızda da oradaki kelime ve sözcüklerin evrensel anlamlarından, deyimsel anlamlarından uzaklaşılıp sanki gerçeğin dışında bir konu anlatılıyor şeklinde bir anlam durumu oluşuyor. Özellikle Kur'an'da geçen kişiler, bakın kişiler diyorum, kişi isimleri kesinlikle o dönemde yaşayan kişileri ifade etmez. Bunların hepsinin oradaki peygamber isimleri dahil insan içinde
bir hissiyatı tarif eder. Örneğin Firavun der. Hiçbir zaman Ramses demez. Neden Firavun diyor değerli dostum? Çünkü Firavun bir insan bu dağları ben yarattım dediğinde kendisinden mübin olan, açığa çıkan hissiyattır. Sen ki bir gün geldin bu dağları ben yarattım anlamında kibir senden açığa çıktı. İşte o zaman Firavun kimliği senden açığa çıkıyor. Yani varlık alemini senin üzerinden südur ediyor. İşte aynı bu şekilde Ebu Leheb hissiyatı da senden südur edebilir. Zeyd hissiyatı da senden südur edebilir. Hani mesela hepiniz düşünmüşsünüzdür belki. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Ebubekir'in adı geçmez de Zeyd bin Harise'nin yani Zeyd anlamında o geçer. Neden? Çünkü Zeyd'in bir anlamı vardır. Ziyadeleşme, çoğalma gibi bir anlamı var. İşte oradaki geçen her kelime, her cümle ve her ismin bir anlamı var. Özellikle peygamberlerin isimleri kendi yaşadıkları dönemden hariç her insanın vicdanında yaşayan bir dürtü mekanizmasıdır. Bakın tekrar anlatıyorum. Her peygamber vasıf olarak bir insanın içinde yani vicdanında yaşayan bir dürtü mekanizmasıdır. Mesela Kur'an'da içinizdeki Muhammed diye geçer. İşte o etrafınızdaki ya da ortamınızdaki değil, içinizdeki diye geçiyor. İşte oradaki anlatım her peygamberin, her Resulün aynı zamanda meleki olarak her insanın vicdanında yaşayan dürtü mekanizması olduğunu ifade ediyor. Ve bu birinci bölümümüzden sonraki konularda değerli dostlar, bu vicdan mekanizmalarını ve bu vicdan mekanizmalarının rasulsel işleyiş sistemine size ifade etmek istiyorum. Ve İlmi Ledün derslerimiz başlasın.